Herkese merhaba. Şimdi Mezun filminin kısa bir özetini dinleyeceksiniz. İyi seyirler. 20 yaşındaki Benjamin Braddock üniversiteden mezun olur ve Los Angeles banliyösündeki ailesinin evine döner. Bu olayı kutlamak için Braddock ailesinin birçok dostu eve gelir. Ama Ben'in kendisi üzgün bir şekilde oturuyor. Kim olacağını ve hayatıyla bundan sonra ne yapacağını bilmiyor. Herkes ona takılıyor ve rahat bırakmıyor. Kalabalığın arasından koşarak geçip sonunda kendi odasına saklanmayı başarır. Hemen ardından Bayan Robinson içeri girer. Sözde onun odasını tuvaletle karıştırmıştır. Odasında sigarasını yakar ve mezunun yatağına oturur. Bayan Robinson sanki gitmek üzereydi ama geri döndü ve benden onu eve bırakmasını istedi. Kocası arabalarıyla tek başına gitmişti. Genç adam ona arabasını almasını önerdi ama o da anahtarları akvaryuma attı. Ben, kadını yepyeni Aston Martin ile evine kadar götürdü. Fakat kadın onu bırakmaz ve evde ışığı açana kadar yanında kalmasını ister. Aynı şekilde genci bara çekip bir şeyler içmeyi teklif etti. Şimdi Bayan Robinson, benden kocası dönene kadar yanında kalmasını istiyor. Bayan Robinson genç misafirine bir bardak bourbon verdi. Müziği açtı ve onun hakkında ne düşündüğünü sordu. Mesela onun bir alkolik olduğunu biliyor muydu? Ben ayağa fırladı. Müzik, alkol, kişisel konularda sohbetler. Yakında dönmeyecek bir koca. Bayan Robinson, diyor beni baştan çıkarmaya mı çalışıyorsunuz gerçekten? Ama hemen ardından özür diliyor. Muhtemelen yanılmıştı. Kadın, beni kızının portresini göstermek için yatak odasına davet ediyor ve hemen takılarını çıkarmaya başlıyor. Ardından elbisesinin fermuarını açmasına yardım etmesini istiyor. Terlemiş ben. Kararsızlıklar içinde. Kadın, Ben'in gözleri önünde soyunuyor ve hala onu baştan çıkarmadığına dair ısrar ediyor. Gerçi belki de Ben bunu isterdi. Ben dayanamadı ve basitçe kaçtı. Ama son olarak Bayan Robinson ondan çantasını banyoya getirmesini istiyor. Senin aptalca şüphelerinden bıktım. Bana bu önemsiz iyiliği yapamayacak mısın gerçekten? Ben çantayı odaya hızlıca bırakıp sonunda kaçmak istedi. Fakat tamamen çıplak olan Bayan Robinson onu yatak odasında kilitledi. Beni istediğin zaman elde edebilirsin, dedi o, mezun olan Ben'e. Sadece beni ara, buluşuruz. Senden gerçekten hoşlanıyorum. Tam bu sırada Bay Robinson eve geldi ve Ben son anda aşağı inmeyi başardı. Ne oldu? Biraz gergin görünüyorsun. Adam da onu hemen bırakmadı ve bir içki daha koydu. Bay Robinson onun babasının ortağı. O gencin nasıl büyüdüğünü gördü ve şimdi ona akıl vermeye çalışıyor. Yani rahat ol, eğlen, kızlarla vakit geçir diyor. Bayan Robinson aşağı indi ve yorgun misafiri kocasıyla birlikte uğurladı. Benjamin 21 yaşına giriyor. Babası misafirlere onun yüksek lisansa devam edeceğini söylüyor. Bay Braddock onu dalgıç kıyafetiyle bir gösteri yapmaya ikna etti. Neşesiz genç paletleriyle dışarı çıktı ve 2 metre derinliğe daldı. Şimdi havuzun dibinde yatıyor. Ne kadar eğlenceli bir doğum günü oldu. Birkaç gün sonra Ben, Bayan Robinson'u aradı ve onu bir içki içmeye davet etti. Kadın, Taft Oteli'nde bir oda tutmasını söylüyor. 1 saat içinde gelecek. Şimdi bir oda tutmak gerekiyor. Ben heyecanlı. Resepsiyonist onun buraya eğlenmeye geldiğini, yani Singleman ailesinin kutlamasına katılmak için geldiğini anladı ve kutlamanın nerede olduğunu gösterdi. Utanan Ben bunu kabul etti ve banket salonuna doğru yürüdü. Singleman ailesiyle tanıştı ve neredeyse onu masalarına oturtuyorlardı. Ama Ben sonunda toparlandı ve kaçtı. Bayan Robinson onu restoranda buldu ve bu kadar çok heyecanlanmamasını rica etti. Bu arada o hala oda tutmamıştı. Şimdi hemen tut. Şimdi mi? Evet, yani oda tutmak istemiyor musun? Şimdi tutacağım. Affedersiniz. Ben tekrar resepsiyonun yanına gitti. Titriyordu. Kendini Bay Gladstone olarak tanıttı ve tek kişilik bir oda tuttu. Ben çok garip ve şüpheli davranıyor. Bayan Robinson'a telefon getirdiler. Ona telefon eden 20 metre ötede telefon kulübesinde duran bendi. Paranoyak, resepsiyonistin bir şeyden şüphelendiğine karar verdi. Bu yüzden odaya ayrı ayrı gitmeleri gerektiğini düşündü. Bana söylemek istediğin bir şey yok mu? Söylemek isterim ki size çok minnettarım. Çok. Oda numarası. Bana numarayı söylemelisin. Ben odaya girdi, sadece banyoda ışığı açtı ve panjurları kapattı. Sonra da hızlıca dişlerini fırçaladı. Bayan Robinson rahat bir şekilde odaya girdi. Ben o sigarasından güzelce bir nefes çekerken onu öpmeye başladı. Şimdi soyunacağım diye uyarıyor onu kadın. Ben başını duvara vurmaya başladı. O babasının ortağının karısıyla aynı yatağa giremez. Buna ailesi ne derdi? Gerçi şüphesiz Bayan Robinson ailesinin tanıdığı en çekici kadındı.
"Her şey anlaşıldı," dedi kadın. "Bu senin ilk seferin. Eğer rahatsızsan gidebilirim. Sakın ha," diye bağırdı Ben. Ve birlikte oldular. Buluşmaları düzenli hale geldi. Fakat bunların Ben'e pek fazla mutluluk getirdiğini söylemek zor. Hayatıyla ne yapacağına karar vermek Ben için daha da zorlaştı. Babası Ben'in bütün gün havuzda yüzmesinden hoşlanmıyor ve ne zaman bir şeyler yapmaya başlayacağını, örneğin yüksek lisansa hazırlanmaya ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tam o sırada Robinsonlar onlara geldi. Bay Robinson, yakında kızı Elaine'in geleceğini söylüyor. Muhtemelen birbirleriyle sohbet etmek ilginç olacaktır. Annesi ise oğlunun geceleri nerede kaybolduğunu, belki de biriyle buluşup buluşmadığını merak ediyor. Bir başka tutkulu gecenin ardından Ben, sevgilisine biraz sohbet etmeyi teklif ediyor. Çünkü her seferinde hemen yatağa atlıyorlar ve bu durum aylardır böyle devam ediyor. Sonunda onun kocası hakkında konuşmaya başladılar. Ortaya çıktı ki onlar uzun zamandır ayrı odalarda uyuyorlar ve birbirlerini sevmiyorlar. Ona sadece Elaine'ye hamile kaldığı için evlenmiş. Ben, Bayan Robinson'a sorular sormaya devam ediyor. Fakat onun için gençliğini ve boşa geçen yıllarını hatırlamak acı veriyor. Elaine hakkında konuşmak ise onun en az istediği şeydi. Birdenbire sinirlendi ve Ben'e kızını randevuya davet etmesini yasakladı. Sonraki konuşma bir kavgaya dönüştü. Ben, sevgilisinin onu kızından daha değersiz gördüğünü düşündü ve ona mutsuz bir alkolikle birlikte olmaktan hiç memnun olmadığını söyleyerek kırıcı sözler sarf etti. Bu, hayatında başına gelen en saçma şeydi. Ama sakinleşince, buluşmalarından hoşlandığını ve Bayan Robinson'ın kalmasını istediğini söyledi. O ise yine benden Elaine'yi asla randevuya davet etmeyeceğine dair söz vermesini istiyor. Genç adam aslında konuşmamaları gerektiğini anladı. Bay Braddock, oğlunun Elaine'yi randevuya davet etmesinde ısrar ediyor. Aynı şeyi onun babası da istiyor. Bayan Braddock, beni harekete geçmeye teşvik etmeye çalışıyor. O Robinsonları akşam yemeğine davet edecek. Sonunda Ben, kızı randevuya çıkarmak için aile dostlarının yanına kendi başına gitti. Sevgilisi onu tamamen asık bir suratla karşıladı. O kızgın ve bunu gizlemiyor. Ben kendini savunuyor. Sadece birlikte akşam yemeği yiyecekler. Başka hiçbir şey olmayacak. Bunu birlikte akşam yemeğinden kaçınmak için yapıyor. Ama Elaine keyifle havadan sudan sohbet etmek isterdi. Fakat Ben ona isteksiz ve tek kelimelik cevaplar veriyor. Yanındaki kadına karşı soğuk davranıyor ve ona hiç ilgi göstermiyor. Elaine, gencin onu erotik bir gösteri izlemeye götürmesine son derece şaşırdı. Kız, arkadaşının onu bir sebepten dolayı sevmediğinden emin ve dansçı göğsünü başının üzerinde sallamaya başladığında ağlamaya başladı. Kız dışarı fırladı ve onu eve götürmesini istedi. Dışarıda Ben, bu buluşmayı ayarlaması için ailesinin onu ikna ettiğini söyleyerek kendini savunmaya çalışıyor. Elaine'in bu haberi duyması elbette onu sakinleştirmedi ve Ben onu doğrudan dudaklarından öptü. Artık arabada keyifle sohbet ediyor. Hamburger ve patates kızartması yiyorlar. Buluşmanın sonunda Elaine, Ben'e evine gelip bir kahve içmeyi teklif etti. Ancak Ben malum sebeplerden dolayı reddetti. Ancak yaşıtıyla biraz daha vakit geçirmek istiyor ve Elaine ona kahramanımızın çok iyi bildiği Taft Oteli'nin barında oturmayı teklif ediyor. Ben burada hiç bulunmamış gibi davranıyor fakat otelin her çalışanı onu Bay Gladstone diye selamlıyor. Genç adam artık buradan gitmesi gerektiğini anladı. Biraz uzaklaştıktan sonra Ben Elaine'e ondan çok hoşlandığını itiraf ediyor ama şimdi onu sadece eve bırakacağını söylüyor. Kız benim bir ilişkisi olduğunu ve görünüşe göre sevgilisinin de evli olduğunu anladı. Onunla işim bitti mi? Evet. Evet. Sevindim. Ben kızı eve bıraktı ve yarın tekrar buluşmayı teklif etti. Ertesi gün sırılsıklam olmuş Bayan Robinson onun arabasına bindi ve Ben'e bir daha asla Elaine ile görüşmemesini, aksi takdirde kızına ilişkilerinden bahsedeceğini söyledi. Eve vardıklarında Ben Elaine'in odasına koşarak annesinden önce davranıp sevgilisinin Bayan Robinson olduğunu ilk olarak kendisi itiraf etti. "Defol git," diye bağırdı, Elaine ve onu odasından kovdu. "Hoşça kal Benjamin," dedi ona mutsuz kadın. Ben, günlerini anlamsızca geçirmeye ve aynı zamanda Elaine'yi izlemeye devam etti. Elaine tekrar üniversitesine döndüğünde Ben ailesine onunla evlenmeye karar verdiğini söyledi. Gerçi kızın bundan henüz haberi yoktu. Bu yüzden Ben onun peşinden Berkeley'e gider. Bir süre üniversitenin önünde bekledikten sonra sevgilisini gördü. Onun yanında olabilmek için bir daire kiralar ve öğrenci kızı izlemeye devam eder. Bir gün otobüsün peşinden epey koştuktan sonra sonunda Elaine ile konuşmaya karar verdi. Ne tesadüf ama. Acaba nereye gidiyorsun?
Benjamin birisiyle buluşmak üzere hayvanat bahçesine giden kızı takip eder. Carl adında pipo içen uzun boylu sarışın bir adam Elaine'yi yakaladı ve gelen yabancıyı maymun kafesinin önünde tek başına bıraktı. Hatta şempanzelerin bile bir eşi var. Elaine Ben'in dairesine daldı ve ondan buradan gitmesini istedi. Annesine tecavüz etme fikri onun aklına nasıl geldi? Bayan Robinson'a göre genç adam onun sarhoş olmasından faydalandı. Ona bir otel odası ayarladı, sonra da oraya gidip ona tecavüz etti. Onun anlattığı versiyon ise kızda bir histeri krizine yol açtı. Kadının çığlığı üzerine ev sahibi ve birkaç adam koşarak geldiler ve polisi aramak üzereydiler. Beklemek. Bak. İşte su içiyor. Ancak ev sahibi yine de apartmanı terk etmesini emretti. Ben eşyalarını toplamaya başladı. Şimdi ne yapacağını bilmiyor. Elaine onun gitmesini istemediğini söylüyor ve ayrılıyor. Fakat aynı gece geri dönüp onu öpmesini istiyor. Ben onunla evlenmesini teklif ediyor. Kız şaşkın ve ne cevap vereceğini bilmiyor. Teklifi düşüneceğini söylüyor. Ben artık her yerde öğrenciyi takip ediyor ve hemen şimdi gidip evlenmeleri konusunda ısrar ediyor. Elaine buna karşı değil ama önce hayvanat bahçesinden Carl ile buluşmaları gerekiyor. Ona da evlenmeye karşı olmadığını söylemişti. Yapışkan Ben, Elaine'yi bir an bile yalnız bırakmıyor ve sürekli evlilikten bahsediyor. Memnun olan Ben bir yüzük aldı. Eve döndüğünde korkudan yüksek sesle bağırdı. Orada onu Bay Robinson bekliyordu. Bay Robinson, Ben'in neden ona böyle davrandığını öğrenmek istiyor. Ona saygı duymuyor, ondan pek hoşlanmıyor. Adam karısından boşanmakta olduğunu söylüyor ve Ben'in artık onun kızıyla görüşmeyeceğini ekliyor. Onların birlikte olmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Ben, Elaine'yi unutmak zorunda. Bay Robinson, ev sahibinin gözü önünde Ben'e bağırdı ve ev sahibi yine sorunlu kiracının gitmesini, yoksa polisi çağıracağını söyledi. Elaine okulu bıraktı. Bir notta Ben'e onu sevdiğini ama yine de birlikte olamayacaklarını yazdı. Ben hızla Los Angeles'a geri döndü ve Robinson'ların evine gizlice girdi, fakat Elaine yerine annesiyle karşılaştı. Bayan Robinson hemen polisi arayarak bir soyguncunun evine girdiğini bildirdi. Ben ona Elaine'in nerede olduğunu söylemesini isterken Bayan Robinson ise düğüne davet edilmediği için ondan özür diler. Polis geldi ve Ben kaçtı. Sevgilisini bulmaya kararlı olduğu için tekrar Berkeley'e döndü. Carl'ın arkadaşlarından düğünün Santa Barbara'da bir yerde olacağını öğrendi. Ben tekrar yola koyuldu ve son sürat ilerliyor. Telefon rehberinde Carl'ın babasının numarasını buldu. Telefonu sekreteri açtı. Çünkü kendisi çoktan düğüne gitmişti. Ben bu düğünün hangi kilisede gerçekleştiğini bulmak için kendini kandırdı. Ne yazık ki oraya ulaşamadı. Benzini bitti. Kirli ve terli bir halde artık olabildiğince hızlı koşuyor. Merkezi giriş kapalıdır. İkinci kattan yeni evli çiftin öpüşmesini izliyor ama pes etmiyor ve avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ben onu sakinleştiririm. Geç kalmıştı. Elaine. Ama Elaine öyle düşünmüyor ve beni arıyor. Adam Bay Robinson'u ve damadı dövdü. Bayan Robinson kızının yüzüne tokat attı. Ben büyük bir haçı kaptı ve misafirleri kendinden uzaklaştırdı. Kapıyı bloke ettikten sonra kaçıp yoldan geçen bir otobüse bindiler. Elaine ve ben gülüyor ve birbirlerine bakıyorlar. Ama biraz zaman geçiyor, coşku kayboluyor ve yüzlerindeki gülümsemeler siliniyor. Çünkü onları bundan sonra neyin beklediğini bilmiyorlar. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp, yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki film özetleri videolarında görüşmek üzere.